Rezonans kanunu, gerçekten evrenin görünmez işleyişini açıklayan bir güç olabilir mi? Yoksa bu yalnızca insan zihninin anlam arayışından doğmuş etkileyici bir fikir mi? İnsanlık binlerce yıldır yıldızlara baktı. Karanlığın içinde görünmeyeni anlamaya, evrenin sessizliğinde gizli bir düzen olup olmadığını çözmeye çalıştı. Bazı soruların cevabı tek bir perspektifte bulunmaz. Çünkü gerçeklik bazen bilimin, bazen zihnin, bazen de inançların kesiştiği gri alanlarda saklıdır. Rezonans da tam olarak böyle bir kavram. Aynı kelime ama farklı dünyalarda bambaşka anlamlar taşıyor. Bilimsel açıdan baktığımızda rezonans tamamen gerçek bir fizik prensibidir. Ölçülebilir, gözlemlenebilir ve deneylerle tekrar doğrulanabilir. Bir salıncağı doğru ritimde ittiğinizde hareket büyür. Çünkü sistem kendi doğal frekansıyla uyumlu enerjiyi güçlendirir. İşte rezonans budur. Benzer etkiler köprülerde, titreşim sistemlerinde ve mühendislik yapılarında da görülür. Fizik bu konuda oldukça nettir. Yani rezonans, bilim dünyasında tartışmasız biçimde gerçektir. Ancak asıl soru, bunun insan düşüncelerine uygulanıp uygulanamayacağıdır. Tam da burada yollar ayrılır. Çünkü fiziksel rezonans ile düşüncelerin evrene frekans gönderdiği iddiası aynı şey değildir. Bazı görüşlere göre düşüncelerimiz görünmeyen sinyaller yayar. Ve bu sinyaller hayatımızdaki olaylarla görünmez bir etkileşim kurar. Bilimsel olarak bildiğimiz şey şu: İnsan beyni gerçekten elektriksel aktivite üretir. Her düşünce, nöronlar arasındaki karmaşık iletişimin sonucudur. Modern EEG sistemleri bu aktiviteleri ölçebilir. Alfa, beta ve teta gibi beyin dalgaları beynimizin gerçek elektriksel imzalarıdır. Ancak bu veriler, düşüncelerin dış dünyadaki olayları doğrudan değiştirdiğini göstermez. En azından bugün için elimizde kesin kanıt yoktur. Peki öyleyse neden bu fikir insanlara bu kadar gerçek gibi geliyor? Çünkü insan zihni, gerçekliği yalnızca gözlemlemez. Aynı zamanda filtreler. Ve bazen gördüğümüz dünya, dış gerçeklikten çok zihinsel odağımızın yansıması olabilir. Bakış açımız değiştiğinde dünya değişmiş gibi hissedebiliriz. Oysa çoğu zaman değişen yalnızca bizim algımızdır. Yeni bir araba modeliyle ilgilenmeye başladığınızda onu aniden her yerde görmeye başlamanız bunun klasik örneğidir. Araba sayısı artmamıştır. Sokak aynı sokaktır. Ama beyniniz artık belirli bir detayı seçmek üzere yeniden ayarlanmıştır. Benzer şekilde fırsatlara odaklanan biri, çevresindeki imkanları daha kolay fark eder, çünkü zihni artık o sinyalleri aramaktadır. Ama korkuya odaklanan biri için dünya çok daha tehditkar, daha karanlık ve daha kapalı görünebilir. Bir başka güçlü psikolojik etki ise kendini gerçekleştiren kehanettir. İnançlarımız çoğu zaman davranışlarımızı fark edilmeden şekillendirir. Başarabileceğine inanan biri daha çok dener, daha az geri çekilir ve düştüğünde yeniden ayağa kalkma ihtimali çok daha yüksektir. Zamanla bu davranış farkı gerçekten sonuçları değiştirebilir ve başarı bazen görünmeyen güçlerden değil, değişen eylemlerden doğar. Dışarıdan bakıldığında ise bu durum sanki evren cevap vermiş gibi algılanabilir. Ama görüntü her zaman gerçeğin tamamı değildir. Oysa çoğu zaman değişen şey dış dünya değil, İnsanın kendi kararları, tutumu ve davranış biçimidir. Bilim insanları beklentilerin bile beden üzerinde etkili olabileceğini biliyor. İnsan bazen yalnızca inanarak farklı hissedebilir. Hatta farklı performans gösterebilir. Ama spiritüel yaklaşım burada bambaşka bir hikaye anlatır. Bilimsel açıklamaların bittiği yerde inanç merkezli bir yorum başlar. Bu anlayışa göre evrendeki her şey enerjidir. Düşünceler, duygular ve niyetler de titreşimsel frekanslar olarak kabul edilir. Bu görüşte korku korkuyu çeker. Sevgi sevgiyi çeker. İnsan yaydığı frekansla kendi gerçekliğini şekillendirir. Burada insan yalnızca gözlemci değildir. Gerçekliğini bilinçli ya da bilinçsiz biçimde oluşturan aktif bir varlık haline gelir. Bu yüzden meditasyon, niyet belirleme, imgeleme ve şükür gibi uygulamalar spiritüel düşüncede güçlü araçlar olarak görülür.
Bilim bu iddiaları kesin biçimde doğrulamasa da, dünya genelinde milyonlarca insan bu pratiklerin hayatlarında gerçek dönüşümler yarattığını düşünüyor. Belki bunun nedeni zihinsel odak değişimidir. Belki davranışlarımız fark edilmeden değişmektedir. Ya da henüz açıklayamadığımız başka mekanizmalar vardır. Ve şimdi asıl soru geliyor, gerçekten evren mi bize cevap veriyor? Yoksa biz, inançlarımız sayesinde kendi gerçekliğimizi mi değiştiriyoruz? Belki cevap tam ortadadır.